Herkese Rusya Petersburg'dan selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Rusya'daki market fiyatlarını inceleyeceğiz. Ben bugün Petersburg'da bulabildiğim en ucuz markete gideceğim ve fiyatları size göstereceğim. Evet arkadaşlar, gireceğimiz market şurası. İsmi Semishakov. Birazdan da çekerim ayrıntılı zaten. Bu benim Petersburg'da bulabildiğim en ucuz market. Ve hazırsanız beraber başlayalım. Evet, markete girdik. Muzun kilosu 120 ruble. Kivi 300. Limon 190. Kavunun kilosu 100 ruble. Burada farklı elmalar var. 140 ve 190 ruble arası değişiyor. Armut 190. Kayısı 170 ruble kilo fiyatı. Mandalin 170 ruble. Ve burada daha ucuz bir elma 75 ruble. Tüysüz şeftali 170. Vişne, bu da tüylüsü 200 ruble. Şimdi sebze rayonundayız. Domatesler 160 ruble. Salatalık 100 ruble. Ve diğer bir tür salatalık 80. Patlıcanlar 170. Kabak 70 ruble. Kırmızı soğan 100. Havuçlar 75. Ve patatesler 60 ruble. İsterseniz böyle açıktan alabilirsiniz. İsterseniz file içinde. Birazdan göstereceğim onları da. Soğan 50 ruble. Yeşil biber 150. Havuçlarda bir böyle yıkanmış olarak 65 ruble var. Bir de kirli olanları var. Onlar daha ucuz 50 ruble. Karnabahar 200. Domatesler, normal domates 160. Bir de değişik şekilde olanlar, bu türler. Onlar da 160. Aynı fiyat, değişmiyor. Kırmızı biber 180. Sarımsaklar kilo fiyatı 300. Tabii ki bir kilo almıyoruz. Karpuzun fiyatı 40 ruble. Bazen indirimle 25-30 rubleye düşüyor. Burada dediğim gibi file patatesler. Burada 50 ruble. Daha küçükleri 40 ruble. Ve şimdi makarna rayonuna geldik. Gördüğünüz gibi 60 ruble, 55 ruble, 80 ruble. Her fiyata var. Tabii ki daha ucuzları da var. 37 ve 15 rubleye de var. Noodle fiyatları bu şekilde. Bir önceki videoda bir günde 1200 ruble kazandığımı ve bu parayla haftalık yiyeceğimi aldığımı söylemiştim. Bir arkadaşımız bu parayla sadece noodle yiyebilirsin, bir haftalık alabilirsin dediği için şu anda noodle fiyatlarını çekiyorum size. Ve bu videoda haftalık alışveriş listesi yapacağım. 1200 rubleyle ne aldığımı da sizlere yazacağım. Şimdi yağ reyonuna geldik. Burada zeytinyağı ve ayçiçek yağları var. Zeytinyağı 600 ruble ile 135 ruble arası değişiyor. Ayçiçek yağları ise 130 ruble, 140 ruble ile 75 ruble arası değişiyor. Litre fiyatı. Un fiyatları bu şekilde. Burada 2 kilosu 50 ruble olan un var. Bu bayağı ucuzmuş. Tuz fiyatları gördüğünüz gibi. Meyve suları gördüğünüz gibi 100 ruble, 120 ruble. Daha ucuzları da var. Bu
fiyatlar arasında değişiyor. Buradakiler daha ucuz. 40 rubleye var. 50 ruble. Ve burada gazlı içecekler. Burada göstermek istediğim bir ürün var. Coca-Cola. Rusya'da yok arkadaşlar. Bu sadece Gürcistan'dan ve Azerbaycan'dan geliyor. 1 litresi 130 ruble. Ve burada Rusların kendi kolası var. Dobry Kola. Burada 1 litresi şekersizi 100 ruble, normali 80 ruble. Şimdi bal ve reçel reyonundayız. Fiyatlar gördüğünüz gibi. Yulaflar 80 ruble. Bu gördüğünüz en popüler markalardan birisi. Tabii ki daha ucuzları da var. 50 ruble, 30 ruble. Pirinçler mesela bu 800 gram 120 ruble. Tabii ki daha ucuzları da var. Ben daha çok genelde bunu kullanıyorum. Bu da 800 gram 67 ruble. Kırık pirinç 39 ruble, daha ucuz. Ve kara buğday Rusların her zaman yediği 27 ruble. Ben çok tercih etmiyorum. Tadını beğenmiyorum. Mercimek 450 gram 70 ruble. Mesela burada pirincin 1,5 kilogramı 126 ruble. Benim aldığım 800 gram 67 ruble. Yoğurt ve süt reyonundayız. Bu şekilde sütlerin fiyatı, yoğurtların fiyatı. Sütler 56 ile 100 ruble arası değişiyor. Rusya'da marketlerde Türk yoğurdu yok. Burada Smetana adında bu yoğurtlar var. Türk yoğurduyla arasındaki fark, Smetana biraz daha kremamsı bir tada sahip. Tereyağı fiyatları bu şekilde. Fiyatları 200 ile 170 ruble arasında değişiyor. Margarin fiyatları 40 ve 30 ruble arası değişiyor. Şimdi peynir fiyatlarına bakalım. Kilogram fiyatı bu şekilde. Ben genelde böyle hazır paketlenmiş olanlarından alıyorum. Mesela bu peynir Belarus'tan gelmiş. Gouda isimli. Kilogram fiyatı 700 ruble. 320 gramı 224 ruble gördüğünüz gibi. Bu peynir bayağı güzel. Salam ve sosis fiyatları bu şekilde. Mesela burada salamlar 200 ruble, 80 ruble, 120 ruble, 290 ruble, her fiyata var. Tabii ki bunların hepsi domuz. Helal olanlarını bulmak lazım. Mesela bunlar üzerinde Arapça yazı veya helal yazısı görürseniz bunlar tüketilebilir. Mesela burada helal yazıyor. Onlar da 90 ruble, ucuz. Burada sosisler. Ton balığı fiyatları bu şekilde. Bazılarında bizim alışkın olduğumuz ton balığı görüntüsü yok.
Direkt balığın kendisini koyuyorlar. Kafası falan filan. O şekilde tüketiyorlar. Temizlik için burada ilaçlar var. Mesela Cif 150 ruble, bilindik marka. Burada çamaşır ilaçları var, sıvı deterjanlar. Bulaşık ilaçları. Böyle daha ucuzları da var. Mesela Fairy yine bilindik, 90 ruble. Burada toz deterjanlar, Ariel 100 ruble. Bizdeki Alo marka çamaşır ilacı burada Tide olarak geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da da öyle olması lazım. Sanırım sadece Türkiye'de farklı. Sıvı sabunun fiyatları 30 ruble ile 100 ruble arası değişiyor gördüğünüz gibi. Tavuk fiyatları mesela burada bütün tavuk var. Bütün tavuğun kilosu 170 ruble. Burada bacak 210. Tavuk göğsü 300 ruble. Ben genelde tavuk göğsü alıyorum. Burada hindi etleri var. Kıyma 370 kilosu. Tavuk kıyması 350. Burada gördüğünüz etler domuz etleri. Üstünde Svinina yazanlar domuz oluyor. Balık reyonunda bu şekilde farklı balıklar var. 90 ruble, 350 ruble, 280, 290. Burada hazır paketlenmiş et ürünleri var. Fiyatlar gördüğünüz gibi. Yumurta fiyatları şu anda yaz olduğu için bayağı ucuz. Ve yumurtalar 3 kategoriye ayrılmış durumda. C0, C1, C2, C3. C0 en iyisi, en büyükleri. Mesela 10'lu C0 yumurta 50 ruble. Ben genelde C0 veya C1 alıyorum. Mesela C1 40 ruble. Biraz daha küçük. Kalite açısından hepsi aynı. Sadece boy farkı var. C2 30 ruble. Ve en küçük olan C3 25 ruble. Ve burada dondurulmuş balık ürünleri var. Mesela karidesler 400 gramı 400 ruble. Burada bilmediğim balık türleri var. İsimlerini bilmiyorum. Ve bu et yengeç eti. Bunun da fiyatı 200 gramı 120 ile 80 ruble arası değişiyor. İsterseniz karidesleri böyle buradan da alabilirsiniz ayrı olarak. Burada mantılar var. Rus mantıları bizimkine göre bayağı farklı. Bunlarınki daha büyük oluyor. Ve içinde daha çok et var. Ben bunu daha çok seviyorum bizimkine göre. Mesela burada 700 gramı 180 rubleymiş. Ve burada da Çin veya Kore mantısı tam bilmiyorum. Bunların da fiyatı bu şekilde. Burada milföy hamurları var. Dondurulmuş. Hazır yiyecekler. Ve burada bilinçki diye geçiyor. Bunlar krep. Aralarında gördüğünüz gibi etlisi var. Kalpli olan var. Lor peynirli. Tavuk etli olanları var. Hepsi 50 ruble.
paketi. Çay reyonundayız. Fiyatlar bu şekilde. Her fiyata çay var. Ben genellikle şu Greenfield olan markayı alıyorum. 100 ruble olan. Ekmek fiyatları 100 ruble ile 30 ruble arasında değişiyor. Tatlı reyonundayız. Burada zefir denilen bir tatlı var. Bizim marshmallow'a benziyor. Rusya'da bayağı ünlü bu zefir. Ve burada baklavalar var. Çok güzel değil tatlıları ama. Ortalama. 200 gramı 120 ruble. Ve burada pişmaniyeler. Pişmaniyenin tadı güzel. Bizimkiyle aynı. Birebir. Fiyatı 110 ruble. 130 gramı. Lokumlar var burada. 77 ruble. 80 ruble. Evet, cips rayonundayız. Burada gördüğünüz gibi Lay's, Cheetos markaları var. Fiyatlar da bu şekilde değişiyor. 170 ruble, 90 ruble, 150 ruble arasında. Son olarak alkol reyonundayız. Ben buradaki tüm alkolleri çekmeye çalışacağım. Siz istediğiniz yerde videoyu durdurup fiyatları inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar, ben bu videoda bulabildiğim en ucuz marketin fiyatlarını çektim. Ama siz isterseniz Rusya'nın A101'i, BİM'i, Şoku olan marketleri de çekebilirim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son olarak bir önceki videoda söylediğim gibi 4 saatlik kazancım olan 1200 ruble ile haftalık alışveriş listem bu şekilde. Arkadaşlar, fiyatlar bu şekildeydi. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şu anda yağmur yağıyor.